Bir düşünün, milyonlarca kilometre uzakta, dünyadan tamamen kopmuş durumdasınız. Markete gitme şansınız yok. Dışarı çıkıp bahçeye domates ekmeniz mümkün değil. Yanınızda götürdüğünüz yiyecekler ise günün birinde tükenebilir. İşte NASA'nın yıllardır üzerinde çalıştığı en önemli sorulardan biri tam olarak bu: uzayda insanlar nasıl taze sebze yetiştirebilir? İşin ilginç yanı ise çözüm aslında bizim bugün evimizde, balkonumuzda ya da seramızda kullandığımız yöntemlerden biri: topraksız tarım. Evet, yanlış duymadınız. NASA uzun yıllardır hidroponik, yani topraksız tarım sistemleri üzerinde çalışıyor. Çünkü Ay'a ve Mars'a yapılacak uzun süreli görevlerde astronotların sadece hazır paketli gıdalarla beslenmesi yeterli olmayacak. Aylar, hatta yıllar sürecek görevlerde insanların taze sebzelere de ihtiyacı var. Üstelik mesele sadece karın doyurmak değil. Taze sebzeler, vitamin kaynağı, psikolojik destek ve kapalı yaşam alanlarında daha sağlıklı bir ortam oluşturmanın da önemli bir parçası. Peki uzayda yerçekimi neredeyse yokken su köklere nasıl ulaşıyor? Bitkiler toprağın olmadığı bir ortamda nasıl hayatta kalıyor? NASA hangi sebzeleri yetiştirmeyi başardı? Ve en önemlisi, NASA'nın kullandığı sistemlerden bizim evimizde veya seramızda kullanabileceğimiz bilgiler var mı? Hazırsanız şimdi uzayın yeşil bahçesine doğru birlikte yolculuğa çıkıyoruz. Dünyada bitki yetiştirmek bize oldukça doğal geliyor. Bir saksıya toprak koyar, tohumu eker, sular ve güneş ışığını almasını sağlarız. Yer çekimi sayesinde su aşağı doğru hareket eder, kökler de suyu ve besinleri kolayca bulur. Ama uzayda işler tamamen değişiyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda neredeyse mikro yerçekimi ortamı bulunuyor. Yani su dünyadaki gibi aşağı akmıyor. Bir damla suyu serbest bırakırsanız yere düşmek yerine havada küre şeklinde süzülüyor. Şimdi bir düşünün. Eğer su aşağı inmiyorsa bitkinin kökleri suya nasıl ulaşacak? İşte NASA'nın çözmeye çalıştığı en büyük sorunlardan biri buydu. Çünkü kökler fazla su içinde kalırsa oksijensiz kalabiliyor. Tam tersine yeterince su alamazsa da bitki kuruyabiliyor. Bu yüzden uzayda suyun ve besin çözeltisinin köklere tam ihtiyaç duyduğu kadar ulaştırılması gerekiyor. Bunun için NASA, toprağı tamamen devre dışı bırakan özel yetiştirme sistemleri geliştirdi. Bitkiler, kontrollü miktarda su ve besin verilen özel yetiştirme yastıklarında büyüyor. Ortamın sıcaklığı, nemi, karbondioksit seviyesi ve hatta ışığın rengi bile bilgisayarlarla sürekli kontrol ediliyor. NASA'nın ilk hedefi uzayda devasa meyve ağaçları ya da büyük tarım alanları kurmak değildi. Öncelikle hızlı büyüyen, az yer kaplayan ve yüksek besin değerine sahip bitkiler üzerinde çalışıldı. Listenin başında ise marul vardı. Çünkü marul kısa sürede hasada geliyor, fazla bakım istemiyor ve taze tüketilebiliyor. Ardından kırmızı marul çeşitleri, pak choy, mizuna hardalı, lahana ve farklı yapraklı yeşillikler başarıyla yetiştirildi. Zamanla deneyler daha da ileri taşındı. NASA uzayda cüce domates yetiştirmeyi başardı. Daha sonra ise birçok kişinin şaşırdığı bir başarıya imza atıldı ve acı biber de uzay ortamında yetiştirildi. Bu sadece bilimsel bir deney değil, aynı zamanda astronotların beslenmesini çeşitlendirmek açısından da önemli bir adımdı. Peki neden özellikle bu bitkiler seçiliyor? Çünkü uzay görevlerinde her santimetre kare çok değerli. Bitkilerin az yer kaplaması, hızlı büyümesi, düşük enerji tüketmesi ve yüksek verim sağlaması gerekiyor. Ayrıca hastalıklara dayanıklı olmaları ve kapalı ortamda güvenle yetiştirilebilmeleri de büyük önem taşıyor. Aslında bu kriterler size tanıdık gelmiş olabilir. Topraksız tarımla uğraşan üreticiler de tam olarak aynı özellikleri arıyor. Hızlı büyüyen, verimli, kaliteli ve kontrollü üretime uygun bitkiler, yani NASA'nın tercih ettiği ürünlerle bugün ticari hidroponik seralarda en çok yetiştirilen ürünler arasında büyük benzerlikler bulunuyor. Belki de en ilginç nokta şu: bugün evinizde kuracağınız küçük bir hidroponik sistem ile uygulayacağınız temel prensipler, uzay istasyonunda kullanılan sistemlerle aynı mantığa dayanıyor. Ölçek farklı olsa da amaç değişmiyor. Bitkiye ihtiyacı olan suyu, besini, ışığı ve oksijeni en doğru şekilde sağlamak. Peki uzayda güneş ışığı her zaman yeterli değilse bitkiler nasıl büyüyor? NASA neden mor, kırmızı ve mavi led ışıkları tercih ediyor?
Bir sonraki bölümde bitkilerin uzaydaki yapay güneşini birlikte inceleyeceğiz. Bitkiler denildiğinde aklımıza hemen güneş gelir. Peki ya uzayda, Ay'da ya da Mars'ta her zaman yeterli güneş ışığı yoksa bitkiler nasıl büyüyecek? NASA'nın cevabı oldukça etkileyici. Yapay güneş. Elbette bu gerçek bir güneş değil. Bitkilerin fotosentez yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu ışık dalga boylarını üreten özel LED lambalar kullanılıyor. NASA, bitkilerin bulunduğu ortamın sıcaklığını, nemini, karbondioksit seviyesini ve hatta hava dolaşımını bile sürekli kontrol ediyor. Çünkü uzayda doğal rüzgar yok. Hava hareket etmezse yaprakların etrafında nem birikebilir ve bu durum mantar hastalıklarına davetiye çıkarabilir. Bu yüzden yetiştirme ünitesinin içinde küçük fanlar çalışıyor. Bu fanlar hem havayı dolaştırıyor hem de bitkilerin daha sağlıklı gelişmesine katkı sağlıyor. Aslında bu bilgiler dünyadaki topraksız tarım yapan üreticiler için de oldukça tanıdık. Seralarda kullandığımız LED aydınlatmalar, havalandırma sistemleri, sıcaklık ve nem kontrolü aynı mantığa dayanıyor. Tek fark uzayda hata yapma lüksünün neredeyse hiç olmaması. Peki bunca emek sadece birkaç marul yetiştirmek için mi? Elbette hayır. NASA'nın asıl hedefi çok daha büyük. Bir gün Ay'da ve Mars'ta insanların kendi yiyeceklerini üretebildiği sürdürülebilir yaşam alanları kurmak. NASA'nın uzay için geliştirdiği teknolojiler yalnızca astronotların hayatını kolaylaştırmıyor. Bu çalışmalar dünyadaki tarımın geleceğine de yön veriyor. Düşünün, iklim değişikliği, kuraklık, verimli tarım arazilerinin azalması ve hızla artan dünya nüfusu, önümüzdeki yıllarda daha az suyla, daha az alanda ve daha yüksek verimle üretim yapmak her zamankinden daha önemli olacak. İşte tam bu noktada topraksız tarım devreye giriyor. Çünkü hidroponik sistemlerde su çok daha verimli kullanılıyor, besinler doğrudan bitkinin köküne ulaşıyor ve üretim tamamen kontrol altında gerçekleştiriliyor. Mevsim koşullarından daha az etkilenen bu sistemler sayesinde yılın büyük bölümünde kaliteli ürün yetiştirmek mümkün oluyor. Belki bir gün Mars'ta kurulan bir serada yetişen marulla, bugün evinizde kurduğunuz küçük hidroponik sistemde yetişen marul aynı temel prensiplerle büyüyecek. Bu düşünce bile kulağa bilim kurgu gibi geliyor. Ama aslında bunun önemli bir kısmı bugün zaten gerçekleşmiş durumda. Belki de geleceğin çiftçileri, traktörden önce sensörleri ve besin çözeltilerini yönetecek. Belki de geleceğin en verimli tarlaları, üzerinde toprak bile olmayan üretim alanları olacak. Eğer siz de topraksız tarımın bugünü ve geleceği hakkında daha fazla bilgi edinmek, kendi sisteminizi kurmak ve bilimsel ama anlaşılır içeriklerle bu dünyayı keşfetmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yine merak edilen bir konuyu birlikte inceleyeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın, üretmekten ve öğrenmekten vazgeçmeyin. Hoşça kalın.